Sevgili dostlar merhaba, bir yayında yine birlikteyiz. Küçük bir sağlık muhalefeti nedeniyle 2 gün yayın yapamadık. Şükür kavuşturana bugün birlikteyiz. Ümit ederim verimli bir yayın olur. Bazı yorumculara göre Trump'ın başkan seçilmesinden sonra Çin ile Amerika mücadelesi tırmanacak. Özellikle ekonomi alanında tırmanacak. Hatta sıcak çatışma riski dahi bu tırmanmadan doğabilecek. Trump 3. Dünya Savaşı'nı önleme vaadiyle geliyor. Demokratları savaşçı olmakla suçluyor. Ancak bazı yorumculara göre bugün yaşanan Ukrayna ve Orta Doğu sorunları da dahil olmak üzere çatışmaların tohumlarını Trump'ın kendisi ilk başkanlık döneminde attı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da yeni dönemde de sorumluluk almaktan kaçarsa ve Orta Doğu'da İsrail'i tamamen serbest bırakırsa dünya yeni bir dünya savaşının eşiğine asıl o zaman gelebilir. Yani 3. Dünya Savaşı'nı getirecek olan belki de Trump'ın başkanlığı olacak diyenler de var. Ve bu noktada Çin ile ticaret savaşı çok büyük endişelere, çok büyük korkulara yol açıyor. Trump ilk başkanlık döneminde Çin mallarına karşı bazı müeyyideler, yaptırımlar uygulamıştı biliyorsunuz. Şimdi benzerlerini tekrarlamak, hatta işi daha da sıkı tutmak istiyor Trump ve ekibi. Şimdi bunları dinlerken içinizden bazıları bize ne Çin'den, bize ne Amerika'dan da diyebilirler ama hani işin aslı öyle değil. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi, yaklaşık 29 trilyon dolar büyüklüğünde. Çin ise 18 trilyon doları aşan bir büyüklüğe sahip. Üstelik bunlar nominal değerler. Satın alma paritesiyle alırsanız belki de Çin ekonomisi Amerikan ekonomisinden bile daha büyük olabilir. Bunların ardından gelen dünyanın en büyük 3. ekonomisi ise Çin'in ekonomisinin 3'te 1'i büyüklüğünde bile değil. Amerikan ekonomisinin ise 6'da 1'ine yakın bir büyüklükte. Yani Amerika ve Çin 2 dev ülke. Hani bunlar Gulliver Cüceler Diyarında hikayesindeki gibi 2 dev olarak diğer devletlerin arasında hareket ediyorlar. Bu nedenle bu 2 devin çarpışması, bir ticari savaş içerisine girmesi bütün dünyayı, bütün ekonomileri etkiler. Bizi de etkiler. Aslına bakarsanız Biden döneminde Amerika Birleşik Devletleri pek çok alanda Çin mallarına yasak veya yaptırım getirmişti. Çin bu durumdan çok rahatsızken şimdi yeni seçilen başkan Trump mevcut yaptırımları aratacak, hani geçmişe rahmet okutacak tarzda ağır yeni yaptırımlar getirmekten bahsediyor. Bu son derece düşmanca, hasmane bir tutum. Trump'ın vaadi Çin mallarına en az %60 gümrük vergisi uygulamak. Bazı sektörlerde bu oranı çok daha yukarılara çekmek. Amerika'ya Çin malı sokmamaktan bahsediyor yeni başkan. Yani durum oldukça ciddi. Bir yandan baktığımızda Çin ekonomisi ihracata daha bağımlı bir hale geldi. Bu da Trump'ın artıracağı gümrük tarifelerinin daha etkili olmasına yol açabilir. Yani Trump Çin'e çok daha ağır zararlar verebilir ikinci döneminde, bu döneminde. Ancak Çin son yıllarda aldığı bazı önlemler ve diğer pazarlara yapmış olduğu bazı yatırımlar sayesinde Amerikan pazarlarına biraz daha az bağımlı hale geliyor ve giderek daha fazla kendi kendine yeterliliğini yükselten bir ülkeye dönüyor Çin. 8 yıl önce Donald Trump Çin ile bir ticaret savaşı başlatmaya giriştiğinde Çin dünya için vazgeçilmez bir ucuz üretim merkeziydi. Bugünkü Çin ise 8 yıl önceki Çin'den bir hayli farklı. Trump'ın Çin'i durdurmak için işi hem kolay
hem de çok zor. Çünkü Çin hem daha zayıf hale geldi bazı yönlerden hem de çok daha güçlü hale geldi başka yönlerden. Trump'ın Çin'e zarar verme, Çin'i durdurma konusunda işi bir açıdan kolay aslında. Neden? Çünkü Çin içeride ciddi bir durgunlukla boğuşuyor. Gayrimenkul alanında ciddi iflaslar var. Üretilen binalar boş kaldı Çin'de, biliyorsunuz. Batık yatırımlar söz konusu. Talepteki daralmayla birlikte aşırı üretim deflasyona neden oldu. Yani enflasyonun tersine neden oldu. Özetle Çin bir gayrimenkul yatırım çılgınlığının felaketli bir sonunu yaşıyor. Bankacılık sistemindeki hesaplanamaz kayıpları, yerel hükümet borç krizini, zayıflayan ekonomik büyümeyi ve kronik olarak düşük fiyatları aynı anda yaşıyor. Ve tüm bunlar Çin'i oldukça kırılgan hale getiriyor. Yurt içindeki servetlerin azalması Çinli şirketleri özellikle yurt dışı satışlarına odaklıyor. Çin yurt dışı satışlarını yeniden canlanma için bir fırsat olarak görüyor. İçeride durgunluk var. Bütün mallarını dışarı satarak dışarıdan elde ettiği gelirle içerideki sıkıntılarını hafifletmeye çalışan bir Çin var karşımızda. Ancak bu agresif, saldırgan, dışa yönelme duygusu, stratejisi, artık ne derseniz, dünyayı fena halde korkutuyor. Çünkü Çin'in ithalatı azalırken veya yeterince büyümezken dünyaya satışlarında patlamalar yaşanıyor. Ulusal hükümetler Çin istilasından korkuyorlar. Çin malları pazarlarını doldurursa kendi fabrikalarının, şirketlerinin iflas etmesinden endişe ediyorlar. Diğer taraftan Çin'in dış ticarete bağımlılığının hayati hale gelmesi Trump'ın elini güçlendiriyor. Amerika Çin ihracatını yavaşlattıkça Çin içerideki krizlerle birleşen daralmayı yönetemeyebilecek bir hale gelebilir. Yönetemeyebilir. Ve Çin kendi içine çökmek gibi bir riskle karşılaşabilir. Yani mesele gerçekten ciddi. Hem Çin için ciddi hem de dünya için. Çin-Amerika ticaretinde biliyorsunuz Çin lehine 300 milyar dolarlık bir açık söz konusu. Çin sattığından 300 milyar daha az miktarda mal alıyor Amerika'dan. Bu rakam 2022 yılında 400 milyar dolara yaklaşıyordu ve Biden döneminde uygulanan politikalar sonuç verdiği 100 milyar dolarlık bir azalma söz konusu oldu bu ticaret açığında. Eğer Trump bu açığı 100 milyar düzeyine çekebilir ise, yani Biden'ın politikalarından da sert politika uygulayacağını söylüyor ya, Çin ile Amerika arasındaki açık 300 milyardan 100 milyar dolar düzeyine çekilebilir ise Çin için bunun anlamı birkaç yıl içinde birkaç yüz milyar dolardan olmak demektir. Trump'ın ilk döneminde Çin dünya ticaretinin %12'sini tek başına gerçekleştiriyordu. Bugün ise bu oran %17'ye çıktı ve artmaya da devam ediyor. Muazzam bir rakam. Dünya ticaretinin neredeyse 1/5'ini Çin tek başına gerçekleştiriyor. Eğer böyle bir ülkeyseniz bu ticaretteki en ufak bir daralma sizi feci halde olumsuz etkiler. Çin'i dışa bağımlı yapan da aslına bakarsanız bu veriler, bu rakamlar. Trump Çin'in bu noktasına vurur ise Çin ekonomisinde 2 puanlık bir yavaşlamaya bile neden olabilir. Trump daha da sertleşirse Çin'in büyümesi 3 puandan fazla bile düşebilir. Bu tehlikeyi Çin de görüyor, hatta geçmiş yıllardan bunu öngörüyordu. Yani Trump seçildi, ticaret savaşları başladı demek fazla abartılı olabilir. Aslına bakarsanız Amerika Çin'e karşı ticaret savaşlarını da, teknoloji savaşlarını da
Biden döneminde başlattı. Trump dönemindeki girişimlerin o kadar etkili olamadığını görüyoruz. Ama asıl etkili saldırılar Biden döneminde oldu. Çin'e bazı basit bilgileri göndermek bile yasa dışı hale getirildi. Şunu demeye çalışıyorum. Çin Trump'a hazırlıklı. Her türlü sorununa rağmen Çin uğraşılması kolay bir ekonomide değil işin doğrusu. Amerika'nın Çin'le mücadele kararları Çin'in karşılama yeteneğini güçlendirebilir de. Yani zorlukların içinden ayakta kalarak çıkmayı başarırsanız yenilmez bir güç haline de gelebilirsiniz. Şu ana kadar öyle olmuş görünüyor. Çin Amerika'dan boşalan açığı, yani Amerika'ya satamadığı malları diğer ülkelerle artan ticaretiyle kapatıyor gibi görünüyor. Ayrıca Amerika pazarlarına arka kapıdan girmenin de yollarını buluyor Çinli firmalar. Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da Çinli yükselişi oldukça etkileyici. Bu bölgelerde Çinli firmalar pazarı çok hızlı bir şekilde ele geçiriyorlar. Çinli firmalar yükselen pazarları, yani gelişen ülkeleri hızla dolduruyorlar. Oraya Avrupa'nın, Amerika'nın veya başka bir devletin girmesine müsaade etmeden bir rekabet içerisine giriyorlar. Bu pazarlar arasında Endonezya, Malezya, Brezilya gibi ülkeler var. Londra merkezli bir yatırım araştırma şirketi olan T.S. Lombard'a göre son 6 yılda Çin'in Amerikan ithalatındaki payı %20 mertebesinden %13 düzeyine inmiş. Ancak bu değişimin bir kısmı Amerikan gümrük vergilerinden kaçınmak için Meksika ve Vietnam gibi ülkelerden geçerek Amerika'ya ulaşan malları da değerlendirdiğinizde kağıt üzerinde Çin'in düşen ihracatı belki de o kadar düşmemiştir. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Çin Batı'nın saldırılarına karşı bir yandan yeni pazarlara giriyor ve oraları ele geçiriyor. Diğer yandan o yeni pazarlarda kurduğu limanlar, havaalanları, şirketler, paravan firmalar sayesinde oradan yeniden Amerika ve Avrupa pazarlarına giriş imkanı bulabiliyor. Ayrıca Çin'in iç ekonomik sorunları sanıldığı kadar ölümcül olmayabilir. Bu sorunlar genellikle Wall Street Journal gibi gazetelerde abartılı bir şekilde anlatılıyor. Bu rakamlar, evet, yani Batı standartlarında değerlendirirseniz baş edilmez de görülebilir. Ancak Çin katı merkezi kararlar alabilen bir ülke ve iç ekonomiyi canlandırmak için ellerinde muazzam kaynaklar, müthiş kaldıraçlar var. Şu günlerde bu güçlerini Çinli yetkililer kullanıyor. Uzun süre kredileri gevşetmeyi reddettikten sonra Çin Merkez Bankası bu yıl ev sahipleri ve işletmeler için borçlanma maliyetlerini düşürdü. Geçtiğimiz Cuma günü hükümet yerel yönetimlerin mevcut borçları için daha düşük faiz oranlarıyla yeniden finanse etmesine izin verecek olan 1,4 trilyon dolarlık bir kurtarma planını onayladı. Bu rakam Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından bile daha büyük bir rakam. Pakete bakar mısınız? Aynı zamanda hükümetin önderliğinde ülkenin endüstriyel gücünü ilerletmek için yürütülen bir strateji, Çin'i elektrikli araçların ve diğer temiz enerji teknolojilerinin baskın tedarikçisi haline getirdi. Yani Çin de eli boş değil. Hani eli armut mu topluyor deriz ya. Türkçe'de böyle bir deyim vardır. Çin'in de eli armut toplamıyor. Bir yandan iç sorunlarını hallediyorlar. Diğer yandan avantajlarını silaha çeviriyorlar. Ne demiştik? Çin hükümetin de desteğiyle elektrikli araçlar gibi temiz enerji teknolojilerinde baskın tedarikçi bir güç haline geldi demiştik. Bu Çinli şirketlere Amerikan tarifelerinden bağımsız olarak kritik mallar için hızla büyüyen pazarlarda bir kontrol sağlıyor. Çin'le rekabet etmek bazı ürünlerde gerçekten çok zor. Özellikle yenilenebilir enerji ve yükselen yeni teknolojilerde
tüm dünya Çin yapımı ara ürünlere ve üretim bileşenlerine bağımlı hale geliyor. Yani üçüncü ülke üretimi görülen pek çok üründe Çin malzemelerini görebiliyorsunuz. Eğer Çin içerideki yerel yönetimler, bankacılık, gayrimenkul gibi sorunlarını çözer ise dışarıda çok dinamik araçlara sahip. Çin'in son dönemde en çok dikkat çeken manevrası ise küresel güneye yönelmek. Rusya BRICS gibi yapıları daha çok siyasi maksatla kullanıyor. Çin ise bunun tam tersi bir maksatla. Siyaseti ekonomik çıkarları için kullanıyor Çin. Çin Orta Doğu'ya bu maksatla girdi mesela. Sino-Arap zirveleri topladılar. Orta Asya ülkeleriyle, Afrika ülkeleriyle ayrı ayrı zirveler yaptılar. Aynı şekilde Latin Amerika ve Hint-Pasifik bölgesinde yoğun yakınlaşmalar içindeler. Çin bir yerde bir zirve yaptığı zaman oradan 10 milyarlarca, bazen 100 milyarlarca dolarlık anlaşmayla kalkıyor. Ama diğer ülkeler, işte Rusya gibi ülkeleri kastediyorum, onlar ekonomikten ziyade siyasi ilişki kuruyorlar. Çin meselenin merkezine parayı, ticareti koymuş durumda. Bu adımlarında siyaseti arka plana itiyor ve devletlerin kusurlarını gündeme getirmemeye çalışıyor Çinli yetkililer. Pekin bu sayede pazar çeşitlenmesine gidiyor ve Batı pazarlarına olan bağımlılığını azalttıkça azaltıyor. Ve elbette bu adımlar Batı'nın küresel hakimiyetinin de altını fena halde ne yapıyor? Boşaltıyor. Ayrıca Çin'in küresel ulaşım hatlarına yatırım yaptığını da görüyoruz. Çinli firmalar dünyanın dört bir yanında limanlar, havaalanları satın almaya çalışıyorlar. Onların işletme haklarını elde etmeye çalışıyorlar. Anlaşmalar ülkeden ülkeye değişse de amaç ticareti kontrol edebilmek. Örneğin Gürcistan'ın ağır yük gemilerinin yanaşabileceği Karadeniz kıyılarındaki derin su limanını Çin yapacak, Çin işletecek. Afrika'da da buna benzer pek çok örnek mevcut. Çin'in Peru'da, Çançay'da bir derin su limanı bulunuyor. İşte geçtiğimiz gün bunun açılışı yapıldı. Buna Xi Jinping de katıldı biliyorsunuz. Ve şimdilerde Trump'ın ekibi bu tür limanlardan Amerika'ya yapılacak ihracata buna da %60 vergi koymaktan bahsediyorlar. Mesela Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Batı Yarımküre kıdemli direktörü olan Marcio Claver-Carone vergilerin bu limandan geçen tüm Çin ve Güney Amerika ülke kaynaklı ürünlere de aynı şekilde uygulanması gerektiğini savunuyor. Amerikalıların endişesi Çin yönetimindeki bu tür limanlara gelecek Çin üretimi malların limana indirilmeden sanki o ülkenin üretimiymiş gibi direkt Amerika'ya yönlendirilmesi. Çin'in Amerika ithalatındaki payı azalıyor. Ama onun yerini Meksika gibi, Vietnam gibi ülkeler alıyor. İşte Amerikalılar bu nedenle inanılmaz evham yapıyorlar. Ve diyorlar ki acaba Meksika üzerinden, işte Peru üzerinden, Vietnam üzerinden Çin malları mı geliyor bize? Ve bu endişelerinde mutlaka haklılar. Diğer taraftan eğer Amerika Çin yönetiminde olan, daha doğrusu Çinli firmaların işletmesini aldığı havalimanları, limanlar ve diğer ulaşım altyapısından gelen ürünlere de Çin malı gibi %60 vergi koyacak olur ise bu durumda Peru gibi ülkelerin artık seçim yapması gerekir. Çin mi, Amerika mı? Bu da ticaret savaşlarından çok daha öte bir noktaya dünyayı taşıyabilir. Ve hatırlatmak isteriz. Çin'in Amerika'nın bu tavırlarına karşı elinde pek çok araç var. Çin'in cevabı da çok sert olabilir. Şu ana kadarki tecrübelerimizden biliyoruz ki Çin de gerektiğinde çok sert olabiliyor. Sorun yaşadığı ülkelere karşı sert yaptırımlarda bulunabiliyor. Güney Kore, Japonya ve Avustralya Çin'in bu sert yüzünü, katı yüzünü gördüler, yaşadılar.
Çin en son ABD yaptırımları karşısında tarımsal emtialar gibi mallarda alımlarını Amerika'dan başka ülkelere kaydırdı bile. Örneğin soya fasulyesi alımlarının bir kısmını Amerikalı çiftçilerden Brezilya ve Arjantin'deki tedarikçilere kaydırdılar. Benzeri bir hareket Avrupa'dan et ve hayvan alımlarında da yaşandı biliyorsunuz. Amerika ve Avrupa ürünleri için önemli pazarlardan biri haline gelen Çin, kendisine karşı örülen duvarlara aynıyla yanıt verebilir. Ancak Çin'in savunma silahları bunlardan ibaret de değil. Çin'in en büyük kozu nadir mineraller, nadir elementler. Pekin yönetimi nadir minerallerin yani ender minerallerin üretiminde son yıllarda artan payıyla baskın üretici konumuna geldi. Küresel düzeyde baskın üretici. Eğer Çin bu minerallere erişimi daha fazla kontrol etmek için ihracat kısıtlamalarını ve devlet şirketleri üzerindeki gücünü kullanır ise Avrupa ve Amerika'daki üretim aksayabilir veya maliyetler kaldırılamayacak düzeyde yükselebilir. Bunu hafife almayın lütfen. Çünkü günümüzün en ileri teknolojilerinin önemli bileşenleri nadir minerallerdir. Büyük kısmı yakın bir zamana kadar takdir edilmemiş olan ve yeterince üretilmemiş bulunan bu minerallerin üretimine ve işlenmesine son dönemde en büyük yatırımı Çin yaptı. Ve bunun meyvelerini de Çin alıyor. Örneğin elektrikli otomobil üretiminde Çinli firmaların üstünlüğü biraz da buna dayanıyor. Çin'den gelen nadir toprak elementleri Amerikan yapımı F-35 savaş uçaklarında, rüzgar türbinlerinde, elektrikli otomobil motorlarında, kamera lenslerinde ve benzinle çalışan otomobillerdeki katalitik konvertörlerde kullanılıyor. Geniş bir şekilde kullanılıyor. Ve bunlara olan talep her geçen gün artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı rüzgar türbinleri ve elektrikli otomobiller gibi temiz enerji endüstrilerinin 2040 yılında 2020'de ihtiyaç duyduklarının 7 katı kadar, 7 misli kadar nadir toprak elementine ihtiyaç duyacağını öngörüyor. Bunları niye anlatıyorum? Bunlar Çin'in elinde bir koz. Çin hükümeti son haftalarda attığı bir dizi adımla yabancı şirketlerin özellikle de yarı iletken üreticilerinin ağırlıklı olarak Çin'de çıkarılan ve rafine edilen çok sayıda nadir toprak metali ve diğer mineralleri satın almasını önemli ölçüde zorlaştırdı. Çin bu mineralleri, bu elementleri sadece Çinlilerin kontrol etmesini istiyor. Çin bu malzemelerin dünyadaki neredeyse tüm arzını tek başına üretiyor, tek başına sağlıyor. Yeni kısıtlamalar bu pazar hakimiyetini daha da sağlamlaştıracak. Çip yapabilirsiniz ama bunu Çinsiz yapamazsınız. Çin aslında bunu ima ediyor. Beni engellerseniz ben de size ne yapacağımı biliyorum demek istiyor. Bakınız 1 Ekim itibarıyla Çin'den yurt dışına, batıya, diğer ülkelere nadir element, nadir toprak metalleri satacak olan firmalara yeni kısıtlamalar getirildi. Ve dendi ki bu malı kime satıyorsun? Bu mal nereye gidiyor? Oradan nereye gidiyor? Oradan nereye gidiyor? Bunların hepsini bana anlatan rapor sunacaksın. Firmalara böyle zorunluluklar getirildi ve Çin'den çıkan ham maddenin, yarı işlenmiş maddenin nerelere ulaştığına dair adım adım takip edecek bir izleme sistemi kurmaya çalışıyor Çin. Çin ayrıca madencilik ve metal üretiminde daha fazla kurumsal mülkiyet almaya başlıyor. Daha önce yabancı firmalar tarafından işletilen nadir element rafinerileri devlet şirketleri tarafından birer birer satın alınıyor. Çin kritik madenlerde adeta gönüllü bir millileştirmeye gidiyor.
Bir diğer hamle ise yarı iletken üreticilerinin de ihtiyaç duyduğu belirsiz kimyasal elementleri içeriyor. 15 Eylül'de Çin Ticaret Bakanlığı yarı iletkenlerde askeri patlayıcılarda, yani askeri alanda kullanılan patlayıcılarda ve diğer silahlarda kullanılan bir malzeme olan antimonun ihracatını kısıtladı. Bakanlık geçen yıl çip yapmak için ihtiyaç duyulan iki kimyasal element olan galyum ve germanyuma ihracat kotaları, kontrolleri getirmişti. Biliyorsunuz galyum ve germanyum da çok fazla ismini duymadığımız ama kritik üretim alanlarında ihtiyaç duyulan malzemeler. Ulusal güvenlik yetkilileri nadir toprak elementleri hakkındaki bilgi akışını da sıkılaştırdı, sınırlandırdı. Nadir toprak madenciliğini ve rafinerilerini devlet sırrı haline getirdiler. Yani siz eğer bir yerdeki maden hakkında, bir yerdeki rafineri hakkında iki cümle kuracak olur iseniz çok ağır cezalar alabilirsiniz. Geçtiğimiz ay Devlet Güvenlik Bakanlığı nadir toprak elementleri endüstrisindeki iki yöneticinin yabancılara bilgi sızdırdığı iddiasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Tüm bunların anlamı tedarik zincirini sıkı sıkıya kontrol etmek ve elinde tutmak. Amerika'da aslına bakarsanız bu gidişatın farkında ama ne yapacaklarını henüz bilemiyorlar. Beyaz Saray'dan geçen ay yapılan bir açıklamada şöyle denmişti. Çin kritik minerallerin işlenmesi ve rafine edilmesi pazarını ele geçirdi. Amerikalılar böyle diyor ve şöyle devam ediyorlar. Bu durum Amerika'yı, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı tedarik zinciri şoklarına karşı savunmasız hale getiriyor. Ve ekonomik ve ulusal güvenliği zayıflatıyor. Beyaz Saray'dan çıkan rapor bunu söylüyor. Çin bu minerallerin işlenmesini, üretimini ele geçirdi ve bu da bizim tedarik zincirlerimizi çökertebilir ve bizi her yönden savunmasız hale getirebilir. Hatta getirebilir de demiyor, getirdi deniyor. Çin nadir elementleri bir silah olarak kullanabilir mi? Dediğimiz gibi bunu aslında yaptılar. 2010 yılında Japonya'ya karşı yaptılar. O yıl Çin 2 ay boyunca Japonya'ya nadir toprak metallerinin ihracatını yasakladı. Ancak 2024 dünyasında Çin'in bu pazardaki payı geçmişte kıyaslanamayacak kadar yükseldi. Çin tekel haline geldi. Bu nedenle Pekin'in alacağı ani kararlar üretim hatlarını kırabilir, nihai ürün fiyatlarında anormal yükselmelere yol açabilir. Çin'in element üretimindeki hakimiyetinin ne kadar önemli olduğunu göstermek adına disprozyum adlı maddeyi örnek verebiliriz. Bu elementin yani disprozyumun 1 kilosu 200 doları aşan bir fiyata sahip. Daha önce çoğunlukla elektrikli otomobiller için güçlü mıknatıslarda katkı maddesi olarak kullanılan disprozyum ısıya oldukça dayanıklı bir madde. Bu onu gelişmiş yarı iletkenlerin giderek daha önemli bir bileşeni haline getiriyor. Son birkaç yılda Nvidia ve diğer bilgisayar çipi üreticileri her çipte kapasitör adı verilen yüzlerce küçük elektrik yönetim aygıtında kullanılan malzemeyi değiştirdiler. Kapasitörler artık ultra saf disprozyumdan üretiliyor. Dünyadaki disprozyumun %99,9'u ise tek bir rafineride, tek bir ülkede üretiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu ülke Çin ve rafineri de Çin'in Şangay yakınlarındaki Wuxi yerleşim yeri. Rafinerinin sahibi şu anda Kanadalı bir şirket olan Neo Performance Materials adlı bir firma. Ancak bu firma en son yaptığı açıklamada rafinerideki hisselerin %86'sını Çinli bir firmaya, şirkete satacağını duyurdu. Alımı yapacak olan Shenge Resources adlı firmanın en büyük hissedarı ise Çin Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Evet,
Vuxi'deki bu rafineri bu alanda Çin'de yabancılara ait 2 fabrikadan biriydi. Yani millileşmemiş, Çinlilerin eline geçmemiş nadir element madeni ve rafinerisi olarak geriye sadece 2 fabrika kalmıştı Batılıların elinde olan. Bu 2 fabrikada görünen o ki Çin devletinin eline geçiyor. Disprozyum gibi nadir elementler üzerinde hakimiyet için tüm dünyada bir çeşit köşe kapmacada sürüp gidiyor. Amerikalılar, Avrupalılar ve elbette Çinli şirketler Afrika gibi, Endonezya gibi ülkelerde bu tür nadir madenleri arıyorlar. Ve bulduklarında hemen oraya tesisler kurmaya çalışıyorlar. Ancak bunları bulmak, üretime geçmek, etkin hale getirmek, pazarlamak kolay olmuyor. Özellikle yapay zeka bilgisayarları gibi çok yüksek teknoloji ürünlerinin ihtiyaç duyduğu nadir metalleri üretmek, işlemek diğerlerine göre biraz daha fazla zaman alıyor ve pahalıya geliyor. Yatırım çok pahalıya geliyor. Çin bunları diğer ülkelerden çok daha ucuza ve çok daha verimli bir şekilde üretebiliyor. Nitekim 2010 yılından beri bazı devletler disprozyum gibi madenlerde Çin'e alternatif bir üretim kurmayı amaçladılar. Ama bunu başaramadılar. Ekonomik bir üretime geçemediler. Çünkü sadece madenlere değil, nadir madenler üzerine yeterli mühendise de sahip değiller, uzmana da sahip değiller. Çin ise 39 üniversitede bu alana uzmanlaşmış mühendis yetiştiriyor. Özetle Çin bu alanlarda Batı'nın bir nesil önünde. Bu nadir elementler veya ender bulunan elementler dediğimiz konu gerçekten çok önemli. Ayrı müstakil bir program yapmayı hak edecek kadar önemli. İçine girdiğimiz çağ şu ana kadarki bütün insanlık tarihinden farklı elementlerle karşılaşıyor. Onların kullanımlarıyla karşılaşıyor. Ve görünen o ki belki 1 yıl sonra, belki 5 yıl sonra tahminlerimizin çok çok ötesinde fantazi dünyasına ancak sığabilecek bazı element kullanımlarıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Bu konuda da hani Türkiye olarak bizlerin de bir şeyler yapması gerekebilir. Özetleyecek olur isek Batı dünyası Çin'e alternatif bir üretime girişse bile bu süre zarfında Çin kendisine karşı açılacak bir ticaret savaşında tedarik zincirlerini adeta bombalayabilir, kırabilir. Elindeki ham maddenin sevkiyatını 1 ay geciktirse bunun Amerika'ya, Avrupa'ya maliyeti katlanılabilir düzeylerin ötesine geçebilir. Sonuç olarak Çin'e karşı başlatılacak bir gümrük tarifesi saldırısı geri tepebilir. Bu işten Amerika zararlı çıkabilir. Daha önceki programlarımızda böyle bir gümrük yükseltmesinin, yani Trump'ın bir savaş başlatmasının Amerika içinde fiyatları artırabileceğinden, tüketici içinde, üretici içinde maliyet ve fiyat artışlarına yol açabileceğinden uzun uzadıya bahsetmiştik. Bu nedenle bunları tekrar etmeyeceğim. Ancak sizlerden ricam bugün anlattıklarımı o gün anlattıklarımla birlikte değerlendirmeniz. Bitirmeden önce şunu net bir şekilde söyleyelim. Batı'nın Çin'i durdurma çabaları onun kendi kendine yetme kabiliyetlerini de geliştirebilir. Yani Çin'i daha dayanıklı hale getirebilir. Amerika hangi alanda Çin'e yasak koyduysa Çin bu engelleri kendi kendine aşmayı öğrendi. Yarı iletkenler, otomobiller ve cep telefonları bunun bariz açık örnekleridir. Trump'ın başlatacağı bir olası ticaret savaşı bumerang gibi Amerika'yı geri vurabilir ve Çin bu savaştan kalıcı olarak gelişmiş yeteneklerle çıkabilir. Çünkü Amerika ve genel olarak Batı meselenin özüne inmiyor. Gelişen bir ekonomiyi kendini geliştirerek değil, karşısındakine yasak ve yaptırımlar çıkararak durdurmaya çalışıyor. Evet, bugünlük bu kadar efendim. Çin'i konuştuk, Amerika ile arasındaki olası bir ticari savaşı konuştuk. Bu konuyu önümüzdeki programlarda daha detaylı konuşmak durumunda kalacağız gibi görünüyor. Programın başında da ifade ettiğim üzere
Şu günlerde bazı sağlık sorunları yaşıyorum. Sesimden de bu zaten net bir şekilde anlaşılmıştır. Bu nedenle de hepinizin affına sığınıyorum. Hani bu seste bunları bu şekilde anlatmak istemezdim. Daha düzgün bir şekilde, daha düzgün bir ses tonuyla anlatmak isterdim. Bu nedenle sizlerin affına sığınıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yayında görüşebilmek dileğiyle sizlere sağlıklı, afiyetli ve ailenizle, sevdiklerinizle huzurlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.